Siz de annenizle kurduğunuz ilişkiyi anlamakta zorlanıyor musunuz? Çocukken ne hissettiğinizi tarif etmek bile bazen suçluluk yaratıyor olabilir. Sürekli acaba ben mi abartıyorum diye kendinize sorduğunuz bu anlar var ya, işte bu videoda bu sorunlara birlikte bakacağız. Çünkü bazı anneler çocukların duygularını büyütmez, bastırır. Ve bu annelerin bir adı var. Narsist anne. Peki nedir bu narsist anne? Narsist anne çocuğun bireyliğini tanımayan, onun duygularını ve ihtiyaçlarını kendi egosunun hizmetine sunan anne tipidir. Kendisiyle ilgili hayranlık beklentisini çocuğuna yükler ve çocuğun hayatını kendi onay ihtiyacına göre şekillendirir. Sevgi bu ilişkide koşullu kabul, itaatle mümkündür. Narsist bir anne çocuğu birey olarak değil, kendi uzantısı olarak görür. Çocuğun duyguları, ihtiyaçları, hatta başarıları bile onun için yalnızca kendi benliğini yüceltmenin yollarıdır. Kulağa sert geliyor değil mi? Ama bir örnek vereyim. Bir çocuk karne getirir mesela. Notlar iyidir ama anne şöyle der. Bu kadar uğraştım, karşılığı bu mu olmalıydı? Ya da çocuk üzgündür, ağlar ama anne hemen kendi duygularını öne çıkarır. Beni ne hale getirdin? Senin yüzünden perişan oldum. Çocuğun gözyaşı annenin sahnesinde sadece bir dekor olmaktan ibarettir. Bu noktada şu soruyu sormak isterim. Bir çocuk kendi acısına nasıl sahip çıkar eğer annesi hep daha çok acı çektiğini iddia ediyorsa? Biraz da sessiz yaralar ve çocuk üzerindeki etkisini konuşalım. Narsist bir anneyle büyüyen çocukların yaraları çoğu zaman görünmezdir. Bu yaralar sessizce büyür ve bir gün yetişkinin boğazında düğümlenir kalır. Bu çocuklar sevgi için bir şey olmak, bir şey başarmak zorunda olduklarına inanır. Sanki sadece iyi çocuk olduklarında sevilmeye layıktırlar. Koşulsuz sevgiyi hiç ama hiç deneyimlenmemiştir. Çoğu zaman o kelime onların dünyasında hiç yoktur ya da hep bir şartla gider. Ama beni üzmeyeceğine söz ver olur mu gibi. Böyle büyüyen çocuk yetişkin olduğunda genellikle başkalarını memnun etmek için kendisinden vazgeçer. Çünkü içten içe şöyle düşünüyor. Ancak böyle sevilir. Sınır çizmeyi bilmez. Çünkü çocukken annesine hayır demesi için bir savaşı başlatması gerekiyordu. Değersizlik duygusunu içselleştirir. Çünkü ne yaparsa yapsın hep eksik hissetmiştir. Sürekli onay arar. Çünkü bir zamanlar tek motivasyonu annesinin gözündeki o kısacık onay parıltısıydı. Şimdi kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben bugün hala başkalarının duygularını ihtiyaçlarımın önüne koyuyorum. Eğer cevabın evetse, belki de bunun kökeni duygularını ilk bastıran kişiye, yani anneye kadar uzanıyordur. Çünkü bazen travmalar isimlerini bilmediğimiz zamanlarda başlar ama hayat boyu yankılarına devam eder. İşte ise günümüzden bazı narsist anne örnekleri. Maskelenmiş narsizme sahip anneler. Bugün narsist anneleri geçmişin otoriter baskıcı figürlerinden çok daha farklı görünebilir. Çünkü artık anne olmak sosyal medyada estetik bir sahneye dönüştü ve bu sahnede bazı anneler narsistlik ihtiyaçlarını çocukları üzerinden gidermeye devam ediyor. Ama bu kez modern maskelerle devam ediyorlar. Instagram'da mükemmel anne pozları paylaşılır ama evde çocuk sürekli eleştirilir. Bu kadar kötü yazılır mı? Sen hiç dikkat etmiyor musun? Gibi eleştiri cümleleri. Evet, belki fotoğrafa çok like atılır ama çocuk kendini sevilmeye değer hissetmez. Çocuğun başarıları her paylaşımda övülür ama bu övgü çocuğun gelişimi için değil, annenin onay arayışını beslemek içindir. Aslında o paylaşımlarda
çocuk değil, annenin kendi yetersizlikleri görünmez şekilde anlatılır. Ve o meşhur cümle, ben senin için her şeyimi feda ettim. Yüzeyde fedakarlık gibi görünür bu cümle. Fakat ama satır aralarında şu mesaj gizlidir. Senin yüzünden yaşayamadım ve şimdi sen benim eksiklerimi tamamlamak zorundasın. Bu sevgi değil elbette. Bu bir tür duygusal borçlandırma. Ve çocuk bunu anlamlandırmaya çalışırken büyür, büyürken de kendi ihtiyaçlarını bastırır. Çünkü içten içe şuna inanır. Annem mutlu olursa ben de değerli ve mutlu olurum. Peki ya bu çarpık denge yetişkinlikte nasıl devam eder? Narsist bir anneyle ilişki çocuk yetişkin olduğunda gerçekten değişir mi? Yoksa bu döngü nesiller boyu devam eder. İşte bir sonraki bölümde bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Yetişkinlikte narsist anneyle ilişki kırılmayan zincirler ve umut ışıkları başlığı altında hazırsan devam. Çocuklukta yaşananlar bir valiz gibi taşınmaz bazen. Bir gölge gibi nereye gidersen git seninle birlikte gelir. Ve çoğu zaman narsist bir annenin gölgesi yetişkinlikte de oradadır. Bu gölge bir telefon zilinde, bir bakışta, bir cümlede kendini hatırlatır. Annen seni aradı, yine mi açmadın? Bunu nasıl yaparsın annen varken? Ya da evladım hiç böyle yapar mı? Ve sen o an 35 yaşında evli ve çocuklu biri de olabilirsin ama annenin yanında birden yine o 7 yaşındaki yaramaz çocuk veya ders çocuk gibi hissedebilirsin. Sorgularsın, suçlarsın veya savunmaya geçersin istemeden. Çünkü narsist bir anneyle ilişki yaşla değil rollerle ilgilidir. Sen büyürsün ama annen seni büyütmez. Sen birey olursun ama annen seni hala uzantısı gibi görür. Yetişkin bir çocuk olarak nasıl hissedersen, ne yaparsan yap, yetmez hissi, sürekli suçluluk ve utanç duygusu, hayatını kendi isteklerine göre kurmaya çalıştığında nankörlük suçlaması ve bir de iyi bir çocuk sendromu. Kendi hayatını kuramamış, annesini mutlu etmeye çalışan yorgun yetişkinler karşımıza çıkıyor. Çünkü çocukken öğretilen şuydu. Benim ihtiyaçlarım senden önce gelir. Anne bunu diyordu. Ama burada bir duralım. Çünkü bu döngü kırılabilir. Evet kolay değil ama farkındalıkla, destekle, kararlılıkla bu mümkün. Ve asıl soru da şu, zinciri kırmaya cesaret edebilir misin? Biliyorum dayanamadın ama bir sonraki bölümde narsist bir anneyle sınır koymanın yollarını ve bu süreçte kendini yeniden nasıl inşa edebileceğini konuşacağız. Hikayenin belki de en güçlü kısmı orada. Hazırsan birlikte devam edelim. Bilelim nasıl sınırlar çizip kendi hayatımızın mimarı olacağımıza. Bir narsist anneyle büyüdüysen hayır demek sana bencillik gibi gelmiş olabilir. Kendi kararlarını savunmak, suçluluk yaratmış olabilir. Ama unutma, sınır koymak sevgi eksikliği değil, sağlıklı bir benliğin işaretidir. Peki bu sınır nasıl çizilir? Öncelikle bu anneni hayatından silmek anlamına gelmiyor. Ama onun duygularının senin hayatının merkezini işgal etmesine izin vermemek anlamına geliyor. İşte başlayabileceğin ya da yapabileceğin bazı adımlar. Öncelikle suçlulukla baş etmeyi öğren. Annen üzülmesin diye kendini feda etmeyi bırak. Üzüntü manipülasyonun maskesi olabilir. Hayır deme hakkını kullan. Her evet kendine bir hayır olabilir. Sınırlarını çizdiğinde ilişkiler daha doğru dürüst zeminlere oturur. Kendi duygularını ciddiye al. Bir çocuk olarak göz ardı edilen duygular şimdi yetişkin haliyle onarılmayı bekliyor olabilir. Destek al, terapi, narsistik anne yaralarıyla yüzleşmenin güvenli adımlarından biri olabilir. Şimdi gelelim en önemli soruya. Sınır koyarsan ne olur? Belki annen kızar,
Belki seni vicdanınla vurmaya çalışıyor ama bu senin bir birey olmasına ve bu sınavda başarılı olmak için anneni değiştirmene gerek yok. Kendini değiştirmen yeter. Ne yapacağız? İyileşme genelde sessiz bir devrimdir. Bir sabah uyandığında değil, bir gün telefon çaldığında, açmadığında başlar. Bir tartışmada susmak yerine duygularını ifade ettiğinde başlar. Ben artık böyle hissetmek istemiyorum dediğinde başlar. Ve bazen en büyük devrim şudur. Anneni sevmene rağmen onun seni yaraladığını kabul etmektir. Bu kolay bir cümle değil biliyorum ama bu cümleyle birlikte seni tanımlayan roller çatırdamaya başlar. Artık sadece birinin çocuğu değil, aynı zamanda kendinin ebeveyni olma yoluna girersin. Unutma, annenin seni anlamasını beklemek yerine senin kendini anlamak gerekir. Çünkü geçmiş değişmez. Ama o geçmişi sana bugünkü etkisini değiştirebilirsin. Ve bir not, sadece senin hikayen değil bu hikaye. Bu videoyu izleyen birçok kişi şu anda kendi iç sesine kulak veriyor. Kimi annesinden uzak ve hala onun gölgesinde yaşıyor. Kimi hala birlikte yaşıyor ama içinde bir başka ev kurmak istiyor. Kendi iç evi. Bu yüzden bu yolculukta yalnız değilsin. Ve tam da bu yüzden ben Hakan Göksel, bu kanal yeniden bul kendini, bu konuları işlemek ve sana destek olmak için var. Çünkü bazen insan kendi hayatını başkasının ellerinden usulca geri alarak bulur kendini. Eğer bu video sana dokunduysa bir yorum bırak. Belki bir başka biri de senin sözlerinden cesaret bulur. Evet, bu videoda narsist bir anneyle nasıl yaşanır, nasıl baş edilir bunları anlattım. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Eğer bu konular size de dokunduysa yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi hatırlayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.